Bu videoda sizlere ziyaret etmiş olduğum ve İstanbul'un simgelerinden biri olan Rumeli Hisarı'nı tanıtmak istiyorum. İstanbul'un öyküsünü anlatan en güzel mimari yapıdır Rumeli Hisarı. Boğaz'da yapacağınız tekne sefası boyunca size eşlik eder. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Rumeli Hisarı 30 dönümlük bir alanı kapsamaktadır. Anadolu Hisarı'nın karşısında İstanbul Boğazı'nın 600 metrelik en dar ve akıntılı kısmında inşa edilmiş bir hisardır. 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan hisarın 3 büyük kulesi dünyanın en büyük kale burçlarına sahiptir. Rumeli Hisarı'nın adı Fatih Vakfiyelerinde, Kulle-i Cedide, Neşri tarihinde Yenice Hisar, Kemal Paşazade, Aşık Paşazade ve Nişancı tarihlerinde Boğaz Kesen Hisarı olarak geçmektedir. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden önce Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı'nın tam karşısına inşa ettirilen Rumeli Hisarı, kent tarihinin en önemli yapılarından biridir. Dönemin genç Osmanlı Sultanı İstanbul'u almaya karar verdiğinde kuşatmadan önce bazı tedbirler almıştı. Boğaz'dan geçen gemiler kontrol altına alınmadıkça fetih güç bir mesele olarak kalacaktı. Bunun için Boğaz'ı kontrol altına alacak bir kale yaptırma fikri ortaya atıldı. 1451 yazı sonunda Karaman Seferinden dönen Sultan Mehmet Han, Anadolu Hisarı bölgesinden karşıya geçerken Boğaziçi'nin durumunu çok dikkatli incelemişti. O zamanki topların tesirli oldukları mesafelerin ve atılan güllelerin kifayetsizliği sebebiyle daha önce yapılmış olan Anadolu Hisarı, Karadeniz'den gelen gemileri kontrol altına almaya yetmiyordu. Bu sebepten İstanbul fethine hazırlanmak ve Boğaz'a hakim olmak düşüncesiyle planları bizzat Sultan Mehmet Han tarafından yapılan kalenin inşaatına Mart 1452'de başlandı. İş bölümü, çalışma gayretinin bütünüyle ortaya döküldüğü kale yapımında 5 ila 6 bin işçi ve usta çalışmıştır. İnşaatı Mimar Müslihettin tarafından yürütülmüştür. Her bölümün inşası bir paşanın denetimine verilmiş. Deniz tarafına düşen bölümün inşasını da Fatih Sultan Mehmet bizzat kendisi üstlenmiştir. Denizden bakıldığında sağ taraftaki kulenin yapımına Saruca Paşa, sol taraftakinin yapımına Zanos Paşa, kıyıdaki kulenin yapımına da Halil Paşa nezaret etmiştir. İnşaat gayretli çalışmaların sonunda Ağustos ayı içinde bitirilmiş. 1509'daki İstanbul depreminden büyük zarar gören hisar çok kısa zamanda tamir edildi. 1746'da yangın geçiren hisar 3. Selim Han zamanında son olarak tamir edildi. 1953 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın talimatı ile 3 Türk kadın mimarı hisarın onarımı için gerekli çalışmaları başlatmış, kale içindeki ahşap evler kamulaştırarak yıkılmış ve restorasyon gerçekleştirilmiştir. Hisarın yapımında kullanılan keresteler İznik ve Karadeniz Ereğlisi'nden temin edilirken Anadolu yakasında önceden oluşturulmuş kireç kuyularından sağlanan kireç, Çubuklu civarında açılan 12 Ocak'tan buraya getirerek söndürülmüştür. Kavak ve Büyükada'dan gönderilen demir cevherleri buraya nakledilmişti. Bütün bu inşa malzemesinin taşınması ve insan gücü naklinin tamamen deniz yolu ile yapılmış olmasının zorluklarının yanında inşanın başladığı dönemin mevsim şartları da dikkate alındığında gerçekleştirilen lojistik başarının sonucu dudak uçaklatacak niteliktedir. Dönemin ilk kaptanı deryası
Baltaoğlu Süleyman Bey'in yönetiminde Gelibolu'dan gelen donanmanın bu sevkiyatı sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Bugün İstanbul'un fetih sembolü olan Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kadim şehir İstanbul'a ilk inşa ettiği İslam yapısıdır. İçerisinde mescidi, su yolu, hamamı, mahallesi ve Divaneli Kulesi bulunmaktadır. Toplar, gülleler ve Halic'i kapattığı söylenen zincirin bir parçasından oluşan eserler bahçede sergilenmektedir. Rumeli Hisarı'nın yapılışını anlatan birçok efsane bulunmaktadır. Bu efsanelerden bir tanesi şu şekildedir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi için planlar yapmaktadır. Bunun için Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın karşısına bir hisar inşa etmek ister. Av bahanesiyle Karadeniz kıyısında Terkos Kalesi'ne gider ve avladığı hayvanların Bizans İmparatoruna bir elçi aracılığıyla hediye eder ve bir av köşkü yaptırmak için izin ister. İmparator Konstantin de bu köşkün bir dana derisinin kapladığı alandan daha büyük olmayacağı sürece inşa edilebileceğini söyler. Bunun üzerine Sultan II. Mehmet de bir dana derisini çok ince bir şekilde kestirtip bunları uçuca bağlatır ve bir ip oluşturtur. Bu alan etrafına Rumeli Hisarı'ndaki Büyük ve Küçük Zanos Kulesi'ndeki kitabelere göre yaklaşık 4 ay gibi çok kısa bir sürede bir hisar inşa ettirir. Daha sonra bunu gören Konstantin, hisarın derhal yıkılması gerektiğini, aksi takdirde anlaşmanın geçersiz olacağını söyler. Ancak Osmanlı elçisi dana derisinden yapılmış ipi Konstantin'e gösterir ve sözlerine sadık kalarak dana derisini kaplayacak bir alana yaptıklarını söyler. Bir diğer rivayete göre 2. Mehmet bir hisar yaptırmak ister ve Bizans'tan bu hisarın yapımı için izin ister. Hisarın yapımını istemeyen Bizans, hisarın yapılacağı bölgenin Galatalılara ait olduğunu ve bunu hoş görmeyeceklerini söyler. Ancak 2. Mehmet, eğer onlar bu işe karşı çıkarlarsa biz gereken cevabı veririz deyip hisarı inşa ettirir. Başka rivayete göre Fatih Sultan Mehmet, hocası Akşemseddin'in arzusu üzerine inşa ettirdiği Rumeli Hisarı'nın duvarlarının Muhammed ismi şeklinde olması için planı bizzat tasarlamış. Rumeli Hisarı günümüzde her yılın yaz döneminde konserlerin başladığı mekan olarak da bilinir. Fakat tarihi ve kültürel olarak arz eden yapı açısından olumsuzluklar doğuracağından Rumeli Hisarı'nda konser yapılması yasaklanmıştır. İstanbul'un muhteşem manzarasını benzersiz kılan detaylarından biridir Rumeli Hisarı. Bu tarihi yapı İstanbul'un silüetinin unutulmaz bir parçasıdır. Hikayeleri ve yapılış amaçları ne olursa olsun İstanbul'un tarihi güzelliklerinin başında gelir ve bugün bile zamana meydan okuyarak olağanca heybetiyle görenlerde hayranlık uyandırır.